Herkese merhaba, Nefis Saflar Durağı'na, kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle lezzetli bir kete tarifi hazırladım ki derin dondurucular bu tarifle dolacak. Üstelik çok kolay, tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Güzelce karıştırdım. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra hemen ununu eklemeye geçiyorum. Tarifim için 5,5 bardak un kullandım. Yine bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapacağım. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Hamur ağırlaşıncaya kadar karıştırıyorum, ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unu yavaş yavaş ekliyorum. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. İlerleyen saniyelerde sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum ve yavaş yavaş özleşmeye başladı. Yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Ele yapışkanlık özelliğini tamamen kaybetti ve kase tertemiz oldu. Şimdi hamuru toparlıyorum. Tekrardan masanın üzerine alıyorum ve toplamda 12 eşit parçaya böleceğim. Ve şimdi bezeleme işlemine başladım. Tüm bezeleri eşit olacak şekilde avucum içerisinde yuvarlıyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra borcamın içerisine alıyorum. Üzerine streçle kapatıp 25 veya 30 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu sayede bezeler hem mayasını almış olacak hem de çok güzel bir şekilde dinlenmiş olacak. Bezeler bir köşede dinlenirken ben hemen iç harcını hazırlamaya geçtim. Tavanın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra hemen ununu eklemeye geçiyorum. 1,5 bardak un kullandım. Burada hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum. Sürekli karıştıracağım. Un kokusu çıkana kadar, unun hafiften rengi dönene kadar kavurmaya devam edeceğim. Bu sırada üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet, sizlerin de gördüğü gibi hafiften unun rengi dönmeye başladı ve un kokusu tüm mutfağımı sardı. Hemen tavadan alacağım. Tavada bekletmeyelim. Aksi takdirde sulanma yapabilir. Bu sırada 150 gram erittiğim tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim ve bir köşeye kaldırdım. Sizlerin de gördüğü gibi bezeler çok güzel bir şekilde mayasını aldı ve dinlendi. Hemen açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne bir miktar un serpiyorum. Oklava ile döndürerek bezeyi büyütmeye devam edeceğim. Yumuşak ve yağlı bir hamur olduğu için dakikalar içerisinde tüm bezeleri açmış olacağım. Burada 2 tane bezeyi açtıktan sonra hemen yağlama işlemine başlayacağım. Sizler dilerseniz 12 tane bezenin tümünü de açabilirsiniz. Sofra bezinin üzerine serin, üzerini kapatın kurumaması için. Hemen ardından yağlama işlemine başlayabilirsiniz.
Evet, bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Hemen ikinci bezeyi açma işlemine başlıyorum. Yufka açmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi hamurun kıvamı ve başta kullanmış olduğumuz un. Ne kadar çok un kullanırsak sonrasında un kullanma gereği duymuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oklava ile döndürerek büyütüyorum. Daha sonrasında sarıyorum ve çapraz olacak şekilde döndürmeye devam ediyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için kendiliğinden açılıyor. Evet, ikinci bezeyi de yeteri kadar büyüttüm. Şimdi ilk açtığım bezenin her tarafına bol miktarda tereyağı sürüyorum. Ben burada tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kete tarifinin en önemli püf noktalarından bir tanesi de burasıdır. Hiçbir yerinde boşluk kalmadan yufkanın her tarafını yağlayalım ki ketenin ara katları tek tek açılsın. İkinci yufkayı da üzerine serdim ve yağlamaya devam ediyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi yufkanın iki kenarını çok fazla üst üste getirmeyecek şekilde katladım ve yağlamaya devam ediyorum. Dörtgen olacak şekilde yufkayı hazırladım. Ortasına bol miktarda hazırladığım unlu iç harcından ekledim. Zarf şeklinde sarıyorum. Burada kenarlarını güzelce yapıştırıyorum. Pişerken dağılmaması ve çok güzel bir şekilde kabarması için yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine hazırladığım keteleri aralık bırakarak yerleştiriyorum. 12 tane yufkadan 6 tane kete elde etmiş olacağız. Hızlı bir şekilde sizlere bir daha göstermek istedim. Yufkayı açtım. Bu arada 2 tane yufka hazırladım. İlk yufkanın her tarafını bolca yağladıktan sonra ikinci yufkayı üzerine seriyorum. Çok lezzetli, ara katlarını tek tek sayabilirsiniz. Unlu iç harcı inanılmaz bir lezzet veriyor. Çokça hazırlayın, tepsi tepsi yapın, buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacaktır. Bu arada iç harcını hazırlarken dilerseniz ceviz ilavesi de yapabilirsiniz. Evet, ketelerin tümünü hazırladıktan sonra üzerini kapatıp 10 dakika boyunca tepsi mayası yapacağım. 10 dakikanın ardından keteler çok güzel bir şekilde tepsi mayasını aldı. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Şimdi ketelerin her tarafına bol miktarda yumurta sarısı süreceğim. Dilerseniz yumurta sarısının içerisine sıvı yağ yerine süt veya yoğurt da kullanabilirsiniz. Evet, keteler hazır. Şimdi fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında keteleri pişirdim. Bu arada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Alt ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. İlk sıcağı geçen keteleri şimdi servis yapacağım. Sizlere de iç dokusunu ve çıtırlığını yakından göstermek istiyorum. Ketelerin dış yüzeyi pul pul dökülüyor. Çıtır çıtır oldu. İçerisi kat kat ayrılıyor. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten muhteşem oldu. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle.
Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.